Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok huzurlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun, şükürler olsun. Hop geldik tatile, Didim'deyiz ama çok sıcak. Ben anlayamıyorum yani bu insanlar nasıl bu sıcakta denize gidiyor, oraya gidiyor. Ben gidemiyorum arkadaş, yani sizler nasılsınız bilmiyorum ama yani zaten ben çok yoğun çalıştığım için benim zamanım olmuyor. Tatil benim için benim çocuklarımın eğlenmesi, işte çocuklar mutlu olsun, o anlamda geçiyor. Ama ben gene çalışmalara, işime, gücüme her şekil devam ediyorum. Şimdi canlarım benim, bakın ses az geliyor, ses az geliyor demeyin, tamam mı? Çünkü şunu da tekrar açıklayayım. Ses niye az geliyor biliyor musunuz? Şimdi benim burada duygu durumu allak bullak ediyor oluyor. Oradaki kimle enerjim, burada kimle enerjimse onun frekansına giriyoruz arkadaşlar. Onun için de sesim bazen kısılıyor, sesim düğümleniyor, tekleyebiliyorum. Onun için takılmayın yani. Takılmayın. Kulaklık takın, dinleyin. Ben sonradan dinliyorum. Her şekil yani güzel geliyor kulaklıkla ses. Onu da size söyleyeyim. Zaten çok güzel bir mikrofon almaya karar verdim. Ondan sonra o mikrofon aldığım zaman bangır bangır böyle artık videolarımızı çekeriz diye düşünüyorum. Şimdi eril dişil konuşturma. Küs olursun, ayrı olursun, birleşik olursun, ne olursan ol gel demiş Mevlana, aynı onun gibi. Erillere, dişillere birbirleriyle bir konuşsunlar bakalım şu anki süreci ve neler olacağını ve kalplerindeki duygularını hepsini birbirine anlatsın. Tamam mı? Kırıldığı yönleri, küstüğü yönleri, diyemedikleri. Bak ne diyorum, bilinçaltında, kalbinin derinliklerinde ve size söyleyemediği her ne varsa biz şimdi burada sana konuşturacağız. Fakat ondan önce kısa bir konuşma yapabilir miyim izninizle? Şimdi biliyorsunuz ki ilişkiler böyle çok saçma sapan hallere gidiyor. Tamam, doğru dürüst ilişkiler de var ama artık her şey o kadar yapay, o kadar basite indirildi ki. İşte evlilikler böyle, ilişkiler böyle, arkadaş ilişkileri, dostluklar, aileler bile artık, anne babalar bile böyle, anlatabiliyor muyum? Ki yani eskiden kimse kimseden bir şey beklemezdi ya. Şimdiki devirde her şey o kadar basitleşti ki ve bu da beni üzüyor aslında. Anlatabildim mi? Yani şunun bile birine verdiği zaman arkadaşı, dostu, her neyse mesela şunun bir kıymeti bilirdi, bir değeri vardı yani. Ama şimdi hiçbir şeyin değeri yok. Hiçbir şeyin görüyoruz zaten yani. Her şeyi çabuk tüketiyoruz. Her şey çabuk bitiyor. Hemen oradan oraya ilişkiler. İşte onun için size diyorum ki gerçek eğer aşkı, gerçek sevgiyi, gerçek tutkuyu bulduysanız onu kaybetmemek için elinizden ne geliyorsa yapın. Bunu özellikle de eriller için söylüyorum. Ama sevmiyorsan arkadaş, yani istemiyorsan birisinin hayatıyla, özellikle bir kadının veya bir erilin hayatıyla oynama. Çünkü ben çok görüyorum. İnanın ki danışmanlıklarımda da yani maddiyat için, işte çıkar için ilişki olunmaz. Olunmaz. Anladın mı? Gerçek sevgi, gerçek aşk, eğer ki gerçekten kalpten, yürekten istiyorsan geç de olsa seni gelir bulur. Ama bunun için dürüst olmalısın, düzgün yaşamalısın ve sabırlı olmalısın. Özellikle de buradan şunu dile getirmek istiyorum. Evli olan kişiler, ne olursunuz yani birbirlerinizi aldatmayın arkadaş. Gidin boşanın, kim ne yaparsa yapsın yani. Ama onun haricinde ilişkilerinizde evli olan kişilere söylüyorum burada. Yani kattığın üçüncü şahıs senin hayatında karma yaratıyor. Bu senden çıkmasa senin çocuklarından çıkacak. Zaten onun yarattığı sıkıntıyı, sırtında yükü taşımak ayrı bir psikoloji. Anlatabildim mi? Yani onun için bunlar yapıldığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ne ilişki kalıyor, ne aşk kalıyor, ne tutku kalıyor, ne sevgi kalıyor. Ben gerçekten istediğim tek şey var. Herkes dürüst olsun arkadaş ilişkilerinde yani. İstemiyorsa ben seninle takılacağım kızım desin yani eriller. Takılacağım. Yani sen benim için takılmalısın desin. O karşıdaki onu kabul eder ya etmez. Ama yani bir ilişkin varken öteki kızla flörtleşmek, bir ilişkin varken öteki kadınla yazışmak, işte bu nedir arkadaş ya? Bu nedir yani? Bu nasıl bir
dünya nasıl bir şey yani. Yani neler görüyorum, neler duyuyorum. Yemin ederim bir kitap yazacağım. Yazacağım yani bu kitabı. Kimin eli kimin cebinde kitabı. Gerçekten full yani. Yok satar benim o kitap. Onu yalnız yapacağım. Kesin yani onun kararını aldım. Buradan onu da söyleyeyim. Çünkü hayatta şu 5-6 sene tarot kanalım var. Burada danışmanlık, psikolojik danışmanlık. O kadar çok insanla görüştüm ki ve herkesin yaşam tarzı, hayatı çok farklı. Bunun içinde çok güzel olan aşklar, sevgiler, gerçekten ilişkiler de oldu. Çok yanlış olan ilişkiler de gördüm. Yani neler gördüm, neler geçirdim. Ama burada gerçekten söylüyorum, dürüstlük, sevgi, aşk, tutku gerçekse eğer güzel. Anlatabildim mi? Eğer gerçek değilse zaten olmasın ya. Gelmesin yani hayatına. Yani yalancı bir aşkta yaşamaktansa yalnız bir kaliteli bir yaşantıyı tercih ederim yani. Onu size söylemek istiyorum. Şimdi geçelim. Geçelim arkadaşlar. Şurası dişil, kırmızı olan taraf, şu alttaki kartlar, bu taraftaki eriller. Peki eril kardeşim, nasıl bir psikolojidesin? Nasılsın eril? Ömrümü yiyen eril. Dunkof eril. Bakalım şimdi eril nasılmış? Nasıl bir enerjideymiş? Bir kere diyor ki burada, bakın şöyle göstereyim. Çok sıkıntıdayım diyor. Gerçekten diyor. Benim arkamdan çevrilen işler var diyor. Sen beni aldattın diyor. Başkalarıyla yazıştığını duydum diyor eril. Sen başkaları varmış senin hayatında. Başkalarıyla görüşüyor musun? Ben bunu hissediyorum diyor. Ve benim arkamdan bazı yalan dolan işler çevriliyor diyor. Ben bunları su üzerine çıkaracağım, merak etme diyor. Ben çalışıyorum diyor. Bu işlerin üzerinde diyor odaklandım diyor. Senin diyor gerçek yüzünü görmek için diyor uğraşıyorum diyor. Aynı zamanda da işimde gücümdeyim diyor. Yani para işlerime odaklandım. Biliyorsun yaşamak kolay değil diyor. Ama senden gittiğim anda diyor sen şunun farkına varmadın diyor. Ben sana yem attım kızım diyor. Gittim diyor. Bakalım sen ne işler çevireceksin. Esas olay orada kilitli. Yani benim gitmem söz konusu değil. Senin arkamdan çevrilen işlere odaklandım ben diyor. Tamam mı? Ve burada çok kızgın bir enerji var. Aslında diyor sana diyor bir fırsatla gelecektim ama gördüklerim ve duyduklarım karşısında kitlendim diyor. Kızım diyor kitlendim diyor. Peki burada kızgın bir enerji var. Kimse anlayamadım. Şimdi anlayacağız tabii ki. Bir kahve alayım izninizle. Tamam mı? Şimdi şuraya koyayım. Şimdi eril kızgın. Dişile geçelim. Sen su gruplarındansın diyorsun. Balık, yengeç, akrep. Evet, güzel günler yaşadık ve senin diyor nedense diyor yani yaşın genç ama kendi ruhun çok olgun diyor veya olgun bir karakterdir diyor. Bak bana bak diyor benim sezgilerim, hislerim kuvvetli diyor. Veya diyor senin bu ailenden olan kişiler var diyor dişil. Annen, ablan olabilir. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum arkadaş, tamam mı diyor. Uğraşmak istemiyorum diyor. Ve ben diyor bakın eğer ki dişiller ateş, hava grubu, su grubuysa diyor ki ben diyor küllerimden her zaman yeniden doğarım diyor. Kein problem, ben bunu yaparım diyor. Yani ben küllerimden yeniden doğacak kapasitem var benim oğlum diyor. Tamam mı? Ve ben nereye gideceğimi biliyorum. Nasıl ilerleyeceğimi de biliyorum diyor. Hiç kafanı yorma diyor. Ben planımı, projemi yaptım diyor. Ben diyor yanlış yaptıysam sen bunu hak etmişsindir diyor. Ben diyor içimdeki o tutkuyu, aşkı, sana karşı olan duygularımı diyor kapattıysam eğer diyor bunların sebebi sensin diyor. Allah bunlar birbirine bir öfkeli bir görmeyin yani. Evet enerjiler bu yöndeymiş. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi dişiller ne diyormuş bakalım. Ben bu ilişkide bir istediğim gibi bir adalet göremedim diyor. Aslında ben senin için çok büyük bir şanstım ama güzelim diyor. Bak ben seninle diyor hemen hemen 3 aydır diyor uğraşıyorum diyor, tamam mı? Ve diyor seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü niye düşünüyorum biliyor musun diyor. Aslında burada gitmen, küsmen, terk etmen söz konusu değil diyor.
Buradaki haksızlık ve adaletsizliğe ben üzülüyorum diyor. Benim düşündüğüm şey şu diyor. Nasıl bu kadar güzel ilişkiyi diyor bir anda bu noktaya getirebildin? Çok merak ediyorum. Bana bir anlatsana diyor. Bak, dişil diyor sana. Eril diyor ki bak diyor. Çok üzülüyorum diyor. Aranızda bak dini bir fark olabilir veya kültür farkı olabilir, yabancı olabilir, başka bir ülkede olabilir bu eril, tamam mı? Ve diyor ki arkandan çevirdiğim işler oldu, kabul ediyorum diyor. Tamam mı? Bak diyor benim elim kolum bağlı diyor ve gözüm de bağlı yani. Ben diyor gerçeği göremedim diyor. Ama şu anda diyor bazı şeylerin acısını çekiyorum diyor. Belki de senin bunları yapmana ben neden oldum diyor. Kendimde de suç var, sende de suç var. Ben aynalama yapabilen biriyim diyor. Dişil diyor ki aslında diyor seni dinleyebilirdim diyor. Çok da dinlemek istedim yani. Senin o kafandaki, beynindeki o düşüncelerini öğrenmek çok istedim ben diyor. Ben diyor sana bağımlıyım diyor, tamam mı? Çok bekledim seni diyor. Bir şeyler yaparsın diye diyor ama ne yazık ki diyor artık zaman tükeniyor diyor. Yani benim burada bir sabrım kalmadı yani bir şeyler artık diyor götürecek, ilerletecek. Çünkü burada bağımlı olan sen değilmişsin, benmişim. Onu anladım. Bu ilişkiyi ben götürüyormuşum. Koçum benim diyor yani. Ben götürüyormuşum diyor. Eril diyor ki evet biraz yoldan sapıtmış olabilirim diyor, tamam mı? Para beni bozuyor diyor. Yani benim diyor maddi durumum iyi ama diyor kendim diyor narsist ve egoist olduğumu da biliyorum diyor. Yani diyor bir şeyden de korkmuyorum. Seni kaybetme korkum da yok yani benim diyor. Gerçekten diyor bu zamana kadar olmadı diyor. Bu ayrılıktan sonra, bu sana yaşattıklarımdan sonra benim kaybetme korkum oldu diyor. Gözüm açıldı diyor. Peki dişin ne diyor? Ben artık mutlu olup iyileşmek istiyorum. Tamam mı diyor. Bu kitabın diyor son 2 sayfası kaldı. Hesabımı dürüp yoluma devam edeceğim. Kim ne derse desin artık. Artık diyor yeni adaylara fırsat vereceğim. Hayatıma diyor başkalarını almaya niyet edeceğim diyor. Çünkü eski ve geçmiş ilişkilerimden bir hayır görmedim diyor. Onun için ilerlemem gerekiyor. Kaderimdeki olan kişinin sen olmadığını hissediyorum diyor. Benim kaderimde kim varsa, beni kim taşıyabilecekse o gelsin hayatıma diyor. Evet. Eril diyor ki bak diyor. Kızım diyor bak şimdi bu ateş elementi burada, tamam mı? Bak diyor bu yolu diyor ben kapattıysam ben açarım, tamam mı? Ego burada kral yani, buradaki kral, tamam mı? Evet diyor arkandan işler çevirmişimdir, doğru diyor ama diyor bak sen benimle mutlu muydun? Mutluydun. Ben sana güzel anlar yaşattım mı kızım? Yaşattım. Sen benimle yaşadığın cinselliği, tutkuyu, aşkı kimde bulabilirsin ki? Dönüp dolaşıp gene bana geleceksin diyor sana. Çünkü ben senin hep zihnindeyim, beynindeyim, kalbindeyim, ruhundayım. Ben bunu biliyorum diyor. Sen benden gidemezsin diyor. Bak şimdi. Dişil de diyor ki ben artık direnmeyeceğim diyor. Geçmişte olan izlerimin her şeyini kapatıp kendime değer vereceğim diyor. Ben değerliyim canım benim diyor. Ben bir dişilim diyor. Dişil enerjimi yükselteceğim diyor. Ve kendime bakacağım diyor. Kendimle uğraşacağım. Saçımı, başımı değiştireceğim. Kendime diyor bir ufak operasyon yapacağım. Zayıflayacağım. İşte alışveriş yapacağım. Kendi hayatımı güzelleştireceğim. Ben zaten kendi dünyamda güçlüyüm ki kimseye ihtiyacım yok diyor. Yok diyor. Eril de diyor ki sana cevap olarak düşünce bilinçaltında ya diyor şimdi senin de taktığın maske yalanlar var, benim de taktığım maske yalanlar var. Neyin kafasını yaşıyorsun sen diyor. Yani biz diyor tamam mı? Seninle bu yol ayrımına diyor aslında diyor tamam mı? 2 ay veya 3 ay önce yani ilişkinin içerisindeyken diyor karar aldık ve geldik diyor. Çünkü neden biliyor musun diyor. Biz seninle bir bütün olamadık diyor. Olamadık diyor. Yani senin inatlaşman, senin diyor hep ben demen diyor. Senin yaptığın saçmalıklar diyor, baskı diyor ve sürekli taleplerin, sürekli isteklerin beni bunalttı diyor. Ben de diyor geri çekilmek zorunda kaldım diyor. Peki bunların bilinçaltındaki dökülen bunlar arkadaşlar aldık kabul ettik. Yani bunlar bir kavga, bir kavga, bir kavga. Burada çekişmeli. Şimdi kavga oldu mu da tutku aşk da olur. Onu da size söyleyeyim. Zaten burada büyük bir aşk ve tutku da var. Şimdi kalpte ne varmış? Ses benim gidiyor.
Ses çıkmıyor, ses çıkmıyor demeyin. Gidiyor yani. Şimdi diyor ki bak, sekizli vadelere dikkat et diyor. Dişil diyor. Rüyalar göreceksin diyor. Sen diyor bu ilişkiyi diyor bitirme için elinden geleni yapıyorsun ama diyor bir yandan da korkuyorsun diyor. Bitti mi, gitti mi, gelecek mi? Çünkü istediğin şey peşinden koşturmak diyor. Senin için çabalasın istiyorsun diyor. Ama bunu böyle yapamazsın diyor sana. Yanlış yapıyorsun bebeğim diyor. Sen diyor burada planlı ilerlemen lazım. Burada yaptığın şey yanlış. Nasıl bir strateji? Uyguluyorsan yanlış yapıyorsun. Gel ablana al danışmanlık, öğreteyim sana. Tamam mı? Yani burada yanlış var diyor sana. Şimdi buradaki durum şu. Sen diyor, tamam mı, rüya göreceksin diyor. Ayın 28'ine çok dikkat et diyor. 20-28'i gibi diyor. Orada diyor mesajlar alacaksın. Zaten normal hayatında da sana mesajlar veriliyor ama anlamıyorsun diyor. Anlamıyorsun. Çünkü diyor burada inatlaşıyorsun diyor. Şimdi Eril diyor ki sen diyor imparatoriçesin diyor. Sana hiçbir zaman bunu diyor yansı etmedim diyor. Bunu belli etmedim, söylemedim de diyor. Benim için diyor en değerli olan kişi diyor. Annemden sonra sensin diyor. Bunu bilmen gerekiyor diyor. Evet diyor, kafam karıştı. Doğru söylüyorsun diyor. Ama ben seni diyor bak düşün ki bir kitap gibisin sen diyor. Ben seni baştan sona okumama izin vermedin. Ezberlememe izin vermedin diyor. Sen diyor bir şeyler için acele ettin. Ben de diyor bu kitabı kapatmak zorunda kaldım diyor. Çünkü diyor kafamı diyor çok karıştırdın diyor. Hep senin isteklerin olsun istedim. Baskın bir karakterin var. Farkında olmadan diyor benim üzerimde hüküm kurmak istiyorsun. Ben bunu yaptırmam kendime diyor. Yaptırmam. Ve dişil diyor ki bak diyor. Keşke bizim için emek verseydin diyor. Bu kadar uzun süredir seni tanıyorum diyor. Geçmişten de tanıyabilirsiniz. O kadar çok seni özledim ama bunu sadece kendime söylüyorum, sana itiraf etmiyorum diyor. Aslında çok uyumluyduk biz, biliyorsun bunu diyor. Ve Eril diyor ki bak ben de seni seviyorum diyor. Kalp kartı hem de çok seviyorum diyor. Şimdi burada haber alamayan kişiler ayın 24'ünde diyor alacağınız haberler var. Öncelikle onu da size söyleyeyim. Ve diyor ki sana diyor emek vermediğimi düşünüyorsan diyor bundan sonra sana verdiğim emeklerin karşılığında diyor bakalım sen ne yapacaksın diyor. Ve ben sensiz kaldığım zaman içerisinde diyor hep seni düşündüm diyor. Hep senin hayalini kurdum. Hep seninle yaptım, planları yaptım ben diyor. Bu planlar üzerine hareket edeceğim zaten diyor. Şimdi dişil diyor ki keşke diyor bu ortalık karışmasaydı diyor. Bu tartışmalar, bu problemler, aramızdaki böyle sorunlar olmasaydı da diyor ikimiz mutlu bir şekilde ilerleseydik diyor. Ve diyor birbirimize destekken diyor köstek olduk diyor. El birliğiyle ilişkimizi mahvettik diyor. Dişil bunu söylüyor. Eril diyor ki ben sana yolladığım bir şarkı, ikimizin şarkısı var biliyor musun diyor. İkimizin şarkısını diyor günde belki 20 kez dinliyorum diyor. Her müzikte, her şarkıda seni anıyorum diyor. Ben seninle yaşlanmak isterdim ya diyor. İkimiz diyor birlikte çok güzel yaşlanırdık diyor. Çok da huzurlu olurduk diyor. Ben ama çözeceğim ve yapacağım eylemler var diyor. Sen bunları göreceksin diyor sana. Ve dişil diyor ki bak vallahi şu anda ben gitmekten başka bir yol göremiyorum diyor. Hatta bazı dişillerin yol yani yurt dışı planları var, tayinleri var, işle alakalı gidecek yerleri var, kafalarında planları var. Tamam mı? Diyor ki çaresizim yani bu konuda diyor. Seni seviyorum ama diyor senden de uzak durmam gerektiğini biliyorum diyor kalpte. Evet. Eril diyor ki ya nereye duracaksın sen ya diyor. Kızım ben sana aşığım diyor. Ben sana aşığım, seni seviyorum diyor. Sen niye anlamıyorsun diyor yani. Aşığım, biz birbirimize bir söz verdik diyor yani burada diyor. Ve bak benim en büyük hatam ne biliyor musun? Bunu kalpten sana dile getiriyorum. Benim bağımlılıklarım diyor. Benim bu bağımlılıklarımı bırakmam lazım diyor. Biz diyor seninle aynı evde de yaşadık. Aynı alanı da paylaştık. Çok şey yaşadık biz seninle diyor. Ama diyor benim diyor bu eğer ki bu kişinin hayatında üçüncü kişi varsa
O evdeki bağımlılıklarımı bırakmam lazım benim ki diyor seninle bu yolda diyor devam edebileyim, ilerleyebileyim diyor. Yani buradaki bağımlılıklarından zaten vazgeçeceğini söylüyorlar ama burada alınması gereken çok büyük dersler ve travmalar var deniliyor bana. Peki aldık, kabul ettik, kalpteki durumu aldık, kabul ettik. Peki anlatın bana bakalım eril ve dişil. Soruyorum size. Şimdi zamansız bir zamana niyet etmiştim zaten ve neler yaşayacaksınız? Birbirinize anlatın bakalım. Bir araya gelecek misiniz? Hangi sıkıntıları çözeceksiniz? Neler olacak ve onları alalım. Şimdi dişil diyor ki valla ben özgür olmak istiyorum diyor. Bazı dişiller bunu diyor. Bazıları da diyor ki ya ben zaten evliyim diyor dişil. Evliyim yani benim hayatımda diyor eşim de var diyor ama sen diyor benim başımın tacısın. Önce diyor benim bu evlilikten özgürleşmem lazım ki seninle tamamlanabileyim diyor. Tamam mı? Kiminle enerjim tutuyorsa. Şimdi bazısı da diyor ki bakın çok enerji var ben seninle evlilik istiyorum ama ilk önce diyor kendi işimi, gücümü, kendi hayatımı bir toparlamam lazım diyor. Ve senden evlilik teklifi bekliyorum. Bu gelmediği sürece biz nasıl ilerleyeceğiz diyor. Şimdi burada bana denilen şu var. Bakın 2,5 ay içerisinde eğer iki tarafta bekarsa diyor bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu size bir alyansla gelebilir diyor. Ve çok şaşıracağınız bir sürece gireceksiniz diyor. Her şeyin bittiği dediği anda bir başlangıç olacak diyor. Şimdi sen beni diyor manipüle ediyorsun diyor. Yolumu kapatıyorsun diyor. Ve bak her şeyin bir zamanı var diyor. Bu zamanı ben biliyorum ve bunu da planladım diyor. Ve bunu yapmam için diyor bana engel olma diyor. Bana destek ol birlikte ilerleyelim diyor. Evet. Ben seni çok merak ediyorum. Gece uykusuz kalıyorum diyor. Ne kadar hayatımdan atmak istesem de atamıyorum seni. Sevgilim, aşkım bir tanem diyor dişil bak. Atamıyorum diyor. Ve eril diyor ki şimdi bazı eriller için hayatlarındaki kişi karmik partner zaten tamam mı? Burada diyor buluştun gezdin eril bey diyor. Hayatın diyor anlamını gördün diyor. Kafan da karışık senin diyor. Ama tutmezulait yani burada bilmen gereken şey diyor senin karmik partner. Senin diyor esas diyor hayatını alacağın kişiyi daha tanımıyorsun diyor tamam mı? Ve zaten bazılarının hayatında zaten birileri var. Bunlar diyor maymun iştahlık yapıp başkalarının da hayatını almak istiyorlar ve hayatlarının dengelerini bozuyorlar diyor. İlk önce bunlara bir dikkat edip ve düzeltmeniz gerekiyor deniliyor. Şimdi dişiller diyor ki neden benim işlerim yavaş oluyor? Neden benim ilişkilerimde sorun yaşıyorum? Ben de bir diyor negatif enerji mi var? Yani ne var? Niye bu böyle diyor. Şimdi bazı diyor dişillerin diyor atalardan gelen, köklerden gelen sıkıntılı zaten durumlar var. Önce bunları bir çözüm bulmak gerekiyor. Anlatabildim mi? Ondan sonra zaten diyor sizin diyor işleriniz ilerleyecek diyor. Tamam biraz her şey yavaş olabilir diyor. Ama diyor bak sen bir erille dişilci bir yüzleşme yaşayacaksın. Tamam mı? Önümüzdeki zamanlarla. Bu yüzleşmeyi yaşadıktan sonra diyor sen o erili diyor hayatından çıkartacaksın diyor. Ve sonra sana diyor ki burada 10. aylarda diyor sen başka bir erille tanışacaksın. Ve bu eril de senin için diyor gerçekten isminde A harfi, E harfi, M harfi, S harfi olan biri. Gerçekten bu senin diyor ruh eşin diyor. Sen bunu daha tanımıyorsun diyor. Ama şu anki diyor görüştüğün kişi diyor senin karmik partnerin kızım diyor. Yani buradaki kişiden diyor sana gelebilecek bir hayır yok diyor. Yoluna devam etmen lazım diyor. Şimdi bazı dişiller için bunu söylüyor. Ama bazı dişiller için de diyor ki sen bu adamı seviyorsun, sabırla durup beklemen gerekiyor diyor. Beklediğin şeye de kavuşacaksın diyor. Burada söz var, nişan var diyor. Şimdi burada birçok enerji var. Sana hangisi uyuyorsa onu alacaksın hikayene. Tamam mı? Sonra Melek Hanım bana bu uymadı, bana bu uydu deyip durmayın. Burada kiminle enerjim tutuyorsa. Şimdi eril diyor ki sana tamam mı ne olacak dediğim zaman bak güzelim diyor. Bir tanem diyor bak.
Ben seninle söz, nişan olayına gireceğim diyor. Şimdi bazılarınız gerçekten 9. ayın sonuna doğru böyle bir olaylar oluyor. Siz çocukluktan tanışıyor olabilirsiniz. Aynı okula gitmişsinizdir, aynı mahallede büyümüşsünüzdür. Yani anlatabiliyor muyum? Fakat diyor artık diyor bak bu eril diyor geçmişi arkada bırakıp diyor yeni geleceğe bir adım atmış. Bırakın bunu tamamlasın ki size de diyor güzel bir şekilde gelsin, temiz bir şekilde gelsin. Öyle olacak zaten. Seni çok seviyorum diyor dişillerin bazıları. Benim kalbim sadece senin için atıyor oğlum diyor. Tamam, ben sana diyor hep net oldum. Yalan dolan söylemedim. Ben Aslan Burcu kadınıyım diyor ve ben sağlamım diyor. Sen bana sağlam olacaksın diyor. Sen benimle sağlam böyle arkamda adam gibi durmazsan ben senin yanında durmam. Ezerim seni, geçerim diyor. Evet, şimdi buradaki durum bu. Ve eril de diyor ki ben seninle mutlu olacağım. Özellikle su grubu eriller sana sevgim zaten dolup taşıyor diyor. Bak ben seni izliyorum kızım, gözlemliyorum diyor. Elim diyor her yerde benim diyor, tamam mı? Ve dikkat et hal hareketlerine diyor. Benim kafamı bozma diyor. Bak bu işin sonu kötü olacak diyor. Oturduğun, kalktığın, yediğin, içtiğin kişilere dikkat et diyor. Ben sana diyor bak söylüyorum diyor, tamam mı? Bu diyor sıkıntılı sürecimin içerisinde bir de diyor seninle uğraşmayın. Bak bu sizin var ya, mahallenizde dolanabilir, aynı zamanda iş yerinizde dolanabilir, etrafında, tamam mı? Bu böyle sürekli sizi bir yerlerde gözetliyor, gözlüyor ve ne yaptığınızı da biliyor. Ama şurada şu var, bakın burada birçok enerji var. Bu son açtığım eril kartı 12. ayda diyor ben diyor diyeceklerimi teker teker yapacağım diyor. İster benim yanımda olursun diyor, ister benim yanımda olmazsın diyor ama ben diyor sana ne sunduysam, ne söylediysem onu delikanlı gibi yapacağım diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size uyanı alın. Uymayanı her zaman diyorum evrene geri yollayın. Peki, hadi bakalım devam edelim. Şimdi bana duygularını, aşkını, sevgini anlattığın için sana çok teşekkür ederim Eril Bey. Dişil Hanım, çok çok teşekkür ederim sizlere. Bakalım şimdi son olarak dişiller ne diyormuş erillere? Diyor ki ulan her gün mum gibi eriyorum diyor. Haberin yok senin. Mum gibi eriyorum diyor. Yani istemiyorum dememe bakma seni diyor. Çünkü şu 3. kişilerden dolayı benim diyor canım çok sıkkın diyor. Arkamı dönüp gidiyorum arkadaş diyor. Olmuyor diyor. Sürekli kafamda soru işaretleri, bunları cevaplanmanı istiyorum. Cevapla bunları diyor. Yoksa hayatıma devam edemiyorum diyor. Bir türlü seni bırakamıyorum diyor. Takıntı oldun ya diyor. Bırakamıyorum arkadaş diyor. Bu böyle bir şey olabilir mi diyor yani. Ya bu olayı çözelim birlikte oturup diyor. Ya da arkadaş diyor yani bir haber yolla. İyi misin, kötü müsün, ne haldesin? Ben diyor panoraya bağladım. Yani kafamda kurup diyor. Ne yaşıyorum, ne ilerleyebiliyorum, ne gerileyebiliyorum. Bu böyle olmaz diyor. Yani benimle iletişime geç arkadaş diyor. Şifa olsun. Zaten alacağınız haberler var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Ayın 25'i ve 28'ine çok dikkat et. Dişilci. Enerji. Şimdi bakalım eril ne diyormuş. Eril diyor ki çok üzüldüm seni biliyorum diyor. Ve diyor ki ben seni diyor bak biliyorsun ki diyor bak ben çocuklarımla alakalı sorunlarda yaşıyorum diyor. Ve ben sana bağlı olduğumu da biliyorsun diyor. Ben senin elini tuttum kızım bırakmam diyor. Her yerden beni sıkıştırıyorlar diyor. Ve bak evet kalbini kırdığını biliyorum diyor ama sen de benim kalbimi çok kırdın. Sen de bana haksızlık ettin diyor. Gene de ben sana gelirim diyor. Ben erilim diyor. Derim diyor affet canım benim derim diyor. Bunda bir sıkıntı yok diyor. Ama diyor benim duyduğum gördüğüm bazı olaylar var. Bunları bana açıklaman gerekiyor diyor. Yani ben sana adaletsizlik yaptıysam bunun cezasını çekmeye hazırım hatun diyor. Bak hazırım diyor. Ama diyor ben seni alacağım. Biz kavuşacağız diyor. Buna yürekten ve kalpten inanıyorum. Buna da seni de inanmanı istiyorum diyor. Sen benimsin ben senin. Bundan ötesi yok diyor. Aldım kabul ettim. Sizlere uyanı alın. Uymayan evrene geri yollayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum beybiler. Çiğ.